Bu ne ya? Blizzard mı? Sevgili Mert'i McFly, ben Blizzard'ın sahibi Jonathan Blizzard. Öncelikle Last Epoch'la alakalı inceleme videonu izlediğimizi belirtmek isterim. İyi. Senin o billur kaseni Dry Steps'in en yaşlı kısraklarına tokmak... Ya Last Epoch mektubumu almışlar. Ve yine beklenen şey oldu. Blizzard herkesin tahmin ettiği şeyi yaptı ve Diablo'yu yine bir ek paketiyle olması gerektiği forma soktu. Diablo 4'ün ilk çıkışını hatırlarsınız belki de. Bayağı bir sıkıntılıydı. Hatta insanlar küfürler etti, laflar etti, terbiyesiz şeyler konuştu. Ben onları burada sarf edemeyeceğim ne yazık ki. Aslında ben de onlardan biriydim ama bir yandan da şunu bekliyordum tabii ki de. Diablo 2'den beri, yani ben Diablo 1'i oynamadığım için Diablo 2'den beri gelen bir süreç vardı. Diablo 2 oyunu çıktı, Lord of Destruction ek paketi çıktıktan sonra Diablo 2 haline geldi. Diablo 3 çıktı, onun ek paketi çıktıktan sonraki adını şu anda unuttum ama Necromancer klasının geldiği ek paket çıktıktan sonra Diablo 3 haline geldi. Şimdi de Diablo 4'ün Vessel of Hatred ek paketi çıkışını yaptı arkadaşlar. Gelin size ben ana oyundaki farklılıklardan bahsedeyim isterseniz ilk başta. Şimdi ilk olarak zaten karakter ekranınızı gördüğünüzde bir afallayacaksınız. Bütün karakterleriniz 50 level olmuş olacak. Çünkü oyundaki level sınırı, level üst sınırı daha doğrusu 100'den 60'a düşürüldü. Ve Paragon tabloları da level 60'da açılıyor. Yalnız Paragon tablolarıyla alakalı şöyle bir geliştirme yapmışlar ki artık topladığınız Paragon puanları bütün account'unuzdaki, sizin hesabınızdaki bütün karakterler için kullanılabilir bu durumda ki bu benim gibi alt karakter kasma, alt klas kasma konusunda hastalık derecesinde takıntılı olan insanlar için harika bir haber. Bunun dışında aynı Diablo 3'teki gibi yeni zorluk seviyeleri eklendi. İşte normalden başlayıp Hard, Expert ve ardından Torment başlıyor. Torment 1, 2, 3, 4 öyle kaptırıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunların yanında artık yaratıkların da bir level'ı yok. Açık dünyada gezerken sizin kendi level'ınızda olan yaratıklar artık Nightmare Dungeon'larda işte üst level Nightmare Dungeon'lara girdiğinizde yaratıkların level'ları gelişmiyor. Sadece statları gelişiyor. Yaratıkların o health barını gördüğünüz kısımda herhangi bir level göremiyoruz arkadaşlar. Oyun genel anlamda bayağı bir zorlaşmış geldi bana. Bilmiyorum, belki de ben aylardır oynamıyordum kendisiyle. O yüzdendir. Ya da Spiritborn klasıyla oynadım. Belki yeni bir klas olduğundan dolayı biraz zorlanmış olabilirim. Ama ek paketi oynayan diğer arkadaşlarım da aynı şeyleri söylediler. Oyun hakikaten biraz zorlaşmış ve hatta açık dünyadaki yaratıkların sayısı da o density dedikleri yoğunluğu da biraz artmış durumda ki bu da benim gibi eski tarz Diablo 2 döneminden kalan o hani harita açma muhabbeti vardır ya Diablo 2'de, Diablo 3'te de vardı hatta. Bütün haritanın her yerini incik cincik gezersiniz ve sonra diğer haritaya geçersiniz. Bu durumu keyifli hale getirmesi gerekiyor ama Diablo 4'ün harita sistemi tabii ki de Diablo 2 ve 3'e benzemediği için bu hayalimi tam olarak gerçekleştiremiyorum ne yazık ki. Ana hikaye Diablo 2'den de belki hatırlayabileceğiniz Nahantu bölgesinde geçiyor. Nahantu bölgesi bu Act 3'ten hatırlarsınız Diablo 2'de. Benim en sevmediğim bölgelerden biriydi böyle. Hani ormanlık değil, bataklık falan, börtüler, böcükler, abidik gubidik. İğrenç bir yer böyle. Zaten böcükler beni delirtiyor böyle. Sizi sürekli yavaşlatan böcüklerden bol bol çıkıyor. Hatta bir yerde fetişler vardı böyle tüfle ateş ederlerdi. Onlara da denk geldim. Benim pek sevmediğim bir Act'ti o. Act 3 ama Nahantu bölgesini son derece güzel bir şekilde Blizzard yansıtmış. Ha tabii bir de haliyle bu yeni bölgeyle birlikte farklı dungeonlar çıkmış durumda. Bu dungeonlardan da genel anlamda Spiritborn'un aspektleri düşüyor. Farklı bosslar denemişler. Tomb Lord'u yeniden gördüğünüzde nasıl hissedersiniz bilmiyorum. Benim sinirim bozuluyordu bir kere daha gördüğümde. Yapacak bir şey yok. Tomb Lord'u bol kullanmışlar. Şimdi hikayenin gelişiminden falan bahsetmeyeceğim spoiler olmasın diye ama hani ana oyundaki hikayenin kaldığı yerden hikayemiz devam ediyor. En son ne olmuştu hatırlarsınız. Nyrel bacımız vardı. Nyrel bacımız en son Mephisto'yu bir tane Soulstone'a hapsetmişti. Alıyor Soulstone'u, gidiyor Nahantu bölgesine zaten. Biz de onun peşinden onu kurtarmaya gidiyoruz bir nevi. Başını belaya sokmuş bacımız. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Ha tabii biz yola çıkmadan evvel Michael Jackson abimiz bizi gelip uyarıyor. This girl is bad. This girl is dangerous. Dangerous. Sonra da Nyrel cevap veriyor. I'm bad. Evet. Ben ofisten dönerken Michael Jackson dinleyerek geldim de hala içime işlemiş durumda, o yüzden kurtaramadım. Michael abi de bütün senaryoyu önceden görmüş yazdığı şarkılarla. Helal olsun.
Neyse. Şimdi ben hikayeyi ana oyundakinden biraz daha ilgi çekici buldum. Ya sonuçta bu action RPG oyunu, öyle çok fazla hikayeye, bir Baldur's Gate gibi falan böyle dallı budaklı, bol diyaloglu falan bir hikayesi yok. Zaten beklenen bir şeydi. Ama ya her nedense karakterlerin, yani yazılan bu ek paket için yazılan karakterler bana daha ilgi çekici geldi ana oyundakinden. Ha tabii nedir? Hikaye sunumu yine her zamanki gibi Blizzard kalitesinde devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel oyun içi grafiklerle hazırlanmış sinematikler falan filan yerinde duruyor. Böyle son derece duygusal anlar da yaşatıyor. Duygusal anları yaşatmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de zaten müziklerin kalitesi. Müzikler inanılmaz kaliteli olmuş. Görseller de zaten ana oyundan hatırladığınız üzere onlar da inanılmaz güzel gözüküyor. Zaten Blizzard'ın sanat yönetim tarafı her zaman bir iyi çalışmıştır arkadaşlar. Bu oyunda da Vessel of Hatred'da da yani bu durum devam etmekte. Ek paketteki en büyük yeniliklerden bir tanesi aslında Spiritborn klası sonuçta. Ya ben de aslında her mantıklı insanın yaptığı gibi gittim Spiritborn klasıyla oyuna baştan başladım. Ya Spiritborn klası böyle hayvanlardan falan güç alan, onların hayvan ruhlarından güç alan bir klas olmuş. İşte jaguarı var, gorili var, kartalı var, bir de centipede dedikleri böyle hani 40 ayak, çıyan gibi bir yaratığın ruhundan güç alarak skill'lerinizi o şekilde güçlendiriyorsunuz. Yani bunların da hepsi işte hani belirli özelliklere sahip, daha doğrusu belirli elementlere sahip diyebilirim. İşte Jaguar fire damage, ateş damage'ı vururken Eagle, kartalımız bizim elektrik hasarı vuruyor. Onun yanında Chian dediğim zehir hasarı vururken Goril de fiziksel hasara yönelik hareket ediyor. Spiritborn inanılmaz mobil bir klas olmuş. Bir de yani şöyle bir detay vereyim. Ulti ability'leri inanılmaz ama inanılmaz güzel. Hani diğer klasların ulti ability'leri yanında böyle hani sönük kalıyor. Başka bir oyuna aitmiş gibi duruyor hatta. O derece güzeller. Ya benim konsept olarak Spiritborn o kadar da hoşuma gitmedi. Böyle Monk'la Druid arasında bir klas olmuş. Diablo 3'ten hatırlayacağınız Monk'la işte o yaratıklardan, hayvanlardan güç alma muhabbeti biraz Druid'e benziyor. Elektrik falan filan da var zaten. Onların kırması gibi olmuş. Dediğim gibi çok hızlı oynanabilen bir klas. Beni bir hani Rogue'un yaptığı etkiyi, yarattığı etkiyi bende yaratmadı açıkçası. Ama yine de güzel bir klas. Bunun dışında Vessel of Hatred'la birlikte paralı askerler de eklenmiş durumda. Mercenary'lere böyle hikayenin ortalarında bir yerde, hatta başlarında bir yerde Mercenary'lerle ilk muhabbetiniz geçiyor. Rahair diye bir tane, benim Rahair dediğim bir tane Mercenary abimiz var. Mercenary'ler için de kendilerine bir yetenek ağacı vermişler bunların da. İlk aldığınız daha doğrusu insan sonuçta o da yani ilk aldığınız paralı askerin işte bir kalkanlı böyle tank versiyonu vardı skill ağacında gidebildiğiniz. Bir de DPS vuran hali vardı. İstediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Yalnız Diablo 2'deki gibi Mercenary'lerin böyle canının düşme gibi bir durumu olmuyor. Ben Diablo 2'de onda biraz böyle hell zorluk seviyesinde falan kafayı yiyordum. Sürekli ona potion içirmekten bazen. Bunlar ölmüyor benim anladığım kadarıyla ya da bilmiyorum. Benim oyun oynadığım müddetçe ölmediler. Tam emin değilim. Toplamda 4 tane Mercenary getirmişler. Bu daha çoğalır hani ileriki patchlerde farklı tiplerde Mercenary'ler getirirler. İlk dediğim Rahair'i zaten ana quest'i takip ederken alıyorsunuz. Ondan sonrakileri böyle yan quest'ler alıp birilerine yardım ettikten sonra sizin ekibinize katıyorsunuz. Bunun dışında bir tane Party Finder, Dungeon Finder olarak bilirsiniz belki WoW'dan. Bir Party Finder sistemi getirmişler. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Party Finder ne alaka abi, action RPG değil mi bu? Bir tane raid ya da Co-op Dungeon dedikleri daha doğrusu Black Citadel adında bir bölge, bir zindan getirirler aslında bu arkadaşlar. Minimum 2 kişiyle yapılıyor, maksimum 4 kişiyle yapılıyor ve tamamen aslında WoW'daki o MMO'lardaki raid mantığıyla bazen işte her birinizin bir görevi oluyor, birinizin bir tuşa basması gerekiyor, öbürü oradan geçiyor falan filan. Oldukça da keyifli bir deneyim sunuyor bu Dark Citadel. Hatta yeni eklenen şeylerden, yeni eklenen endgame özelliklerinden en çok heyecanlandıran şeylerden birisi de bu oldu beni. Dungeon'lara bir de yenilik getirmişler. Nightmare Dungeon'ları hatırlarsanız pek de güzel hatırlamıyor olabilirsiniz. Kötü bir şekilde hatırlıyorum ben. Dungeon'lara şöyle yenilikler getirmiş arkadaşlar. Artık Dungeon'larda o öncesinde yaptığınız işte tutsakları kurtarmadır, yok işte bütün herkesi öldür muhabbeti falan filan var ya. Bu son boss'a ulaşabilmek için zorunlu bir durum olmaktan çıkmış. Ama Masterwork için gereken bütün bu malzemeler de Dungeon'lardan düşüyor. Peki, gliflerimizi nerede geliştiriyoruz eğer Nightmare Dungeon'larda yapamıyorsak? Onu da
Pete almışlar. Bu da açıkçası bayağı mantıklı olmuş. Çünkü şöyle bir şey vardı. Artık oyuncular, Diablo 4 oyuncuları bu Dungeon'la Nightmare Dungeon şeyine odaklı bir şekilde sadece Nightmare Dungeon'lara gire gire oynamaktan ben inanılmaz bunu almıştım. Onu şimdi Pete atmışlar. Bu haline bakınca yani hani Dungeon'lardan sadece Masterwork Ingredients düşüyor. Pit'te gliflerimizi geliştirebiliyoruz. Şöyle durup bakınca ulan bunu diyorsun, niye başta böyle yapmanız zaten? Bunların dışında ek pakette Crust Undercity diye bir alan açılmış. Bu da bir dungeon ama bu süreli bir dungeon. Biraz Last Epoch'taki Monolith sistemine de benziyor aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Girişte elinize geçirdiğiniz tribute'lar var. Bu tribute'ları koyup sizin alacağınız, kazanabileceğiniz ödülleri biraz kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani bana diyorsun ki işte şu tarz legendary aspektlerden düşürmeye çalış gibisinden. Böyle bir target farming yapmışlar yani. Direkt hedefe odaklı farm etme. Ama bunu sadece unique itemlar için değil, bütün her şey için, daha doğrusu legendary aspektler için de yapmış durumdalar. Bu da güzel bir değişiklik olmuş. Onun dışında rune sistemini getirdiler ama rune sistemi Diablo 2'nin yanına yaklaşamıyor. Yani bir abidik gubidik özellikler. Zaten sadece 2 tane rune üretebiliyorsunuz. Öyle hani rune'ları toplayayım, gideyim enigmayı yapayım falan filan gibi bir durum söz konusu değil açıkçası. Rune'lar da öyle bütün oyun şeklinizi, bütün build'inizi falan değiştirmektense ağır olan bu yıldızınızı hani hafiften böyle hadi abi bak ben de destekliyorum şeklinde dizayn edilmişler. Yeniliklerden sonra isterseniz hani değişikliklere tekrardan ben döneyim. Misal bize World Tier 3'te işte karşılaştığımız o Secret itemlar tamamen oyundan kaldırılmış durumda. Artık normal itemlar ve Ancestral itemlar var. Ve her Ancestral item bu geçtiğimiz sezonlardan birinde tanıttıkları işte bu Greater FX. Statlardan, oradaki FX'lerden bir tanesinin ekstra bir fazla olma durumu. Minimum bir tane değeri Ancestral item'ın mutlaka Greater FX'de oluyor arkadaşlar. Bir de tabii Ancestral Mythic Unique Item diye bir şey geldi. O da artık unique'inde unique, en unique, baba unique. Gerçi onun içinde Uber Unique var. Buna başka bir isim bulmalılar, bilmiyorum. Yani unique değil de başka bir şey işte. Last Epoch'taki gibi Exalted falan deselermiş keşke ama dememişler. Bunların dışında Paragon tahtalarını da bir değiştirmişler, böyle elden geçirmişler. Öyle çok büyük bir değişiklik yok ama getirdikleri en büyük özellik bunları 5'le, sadece 5 tane Paragon tahtası seçebiliyorsunuz. Ve işte pasif özellikleri falan, orada seçebileceğiniz noktaları falan filan, oradaki skill'leri diyeyim, hani pasif skill'leri böyle daha anlamlı hale getirmişler, anlayacağınız. Ya 5'li sınırlandırılması, bazı insanlar karşı çıkıyor buna, sinir olmuşlar. Bence mantıklı geldi çünkü eskiden Paragonlar hani sadece glitch slotlarını açmak için böyle Paragon'un ortasından yardırıp gittiğiniz bir tabloydu yani. Öyle hani yararsızdı. Orada bir sürü abidik gubidik işte rare notlar falan filan vardı. Ben onları almak istiyordum. Ama almanın bir manası yoktu. Çünkü glifleri almak daha mantıklıydı. Daha güçlü oluyordu klasınız. O yüzden bu 5'te sınırlandırma muhabbeti benim inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi bütün bunları topladığımızda ana oyundan gelen endgame sistemleriyle birlikte oyun endgame konusunda sizin önünüze yığınla içerik atmakta arkadaşlar. Hani Helltide'dır, World Boss'tur, Legion'dır, Raid'dir, odur budur derken yani oyuna girip ben bugün ne yapmak istiyorum ya diye düşünüp istediğiniz bir şeye yönelebiliyorsunuz ve yani o yaptığınız şeylerin de genelde size spesifik bir yararı oluyor. Şimdi yararı oluyor derken şundan bahsediyorum. Ana oyun ilk çıktığında, Diablo 4 ilk çıktığında böyle bir amaçsızlık söz konusuydu. Hani bütün itemlar, herhangi bir item herhangi bir mobdan düşebiliyordu. Yani isterseniz dungeon'da olun, isterseniz açık dünyada koştururken atla ezin bir tane yaratığı, ondan bir tane unique düşebiliyordu. Böyle bir hani son level'a geldikten sonra abi tamam ne yapacağım? Yani tamam bir şeye ulaşmak istiyorum, eyvallah. Karakterimi şu duruma getirmek istiyorum diyorsun ama nasıl ulaşacağına dair spesifik bir yolun yok. Gidebileceğin bir yol yok. Yani oyna işte. Ne yap? Nightmare Dungeon işte. Sıkıldım. Helltide yap biraz. Tamam da abi yani bir manası yok. Onu zaten ilerleyen sezonlarda, oyun çıktıktan sonraki ilerleyen sezonlarda hafif hafif şey yaptılar. Bu target farming muhabbetini işte yeni bosslar getirdiler, onlara verdiler. Hala daha boss sayısı bir Path of Exile seviyesinde falan filan değil. Hatta Last Epoch seviyesinde de değil şu anda. Bosslara dair pek bir şey ellememişler. Yani bu Uber Unique'lerin düştüğü bosslardan bahsediyorum tabii ki de. Ama bu bahsettiğim amaçsızlık durumunu hafiften bir törpülemişler. Artık böyle neyin nerede, yani ne yapmanız gerektiğini biliyor olarak son level'a giriyorsunuz ve endgame activity'lere oradan yardırıp gidiyorsunuz.
Benim en sevdiğim geliştirmelerden bir tanesi, geliştirme olarak görmeyebilirsiniz tabii bunu da, düşen eşyanın sayısı, oranı inanılmaz derecede azalmış durumda. Ya eskiden zaten beni en çok sinir eden şey oydu abi. Bir Nightmare Dungeon'a giriyorsun. Nightmare Dungeon'ın kendisi 20 dakika sürüyor. Bütün inventory'in doluyordu, bütün çantanız doluyordu. Gidiyordum vendor'a, sonra yarım saat o itemları oku. Diablo 4'ün sisteminden dolayı, bu aspect sisteminden dolayı düşen her sarı item önemli olabilir. Bu yüzden de her birini kontrol etmek gerekiyordu. Yarım saat boyunca orada vendor'un başında bunu sat, bu kalsın ya, bunu çantaya atayım, bankaya atayım falan filan. Bankada da slot yok anasını satayım. Hala daha bildiğim kadarıyla, yani slot limitini bilmiyorum bankadaki, ama banka hala daha yetersiz olabilir. Ama tabii ki de dediğim gibi geçtiğimiz sezonlarda bunları biraz toparladılar. Artık aspektleriniz bir çantanıza bir yer kaplamıyor falan filan. Duymuşsunuzdur illaki. Ek pakette de aynı şekilde devam etmekte. O yüzden bahsetmedim. Düşen eşyalar azalınca bu sefer artık daha anlamlı eşyalar düşmeye başladı. Ha bir de zaten ilk çıktığında oyun böyle abidik gubidik FX'ler vardı işte. Bir salı akşamı yağmurlu bir gökyüzündeyken eğer bu ability'yi kullanırsan %30 daha fazla vuruyorsun tarzında böyle saçma sapan FX'ler vardı. Onları zaten bir böyle kesmişlerdi. Şimdi bir de eşyaların düşme oranı azalınca artık düşen şey hepten bir değerli hale geliyor. Daha anlamlı bir loot sistemine evrilmiş durumda oyun. Ana oyun çıktıktan sonra bir de hatırlar mısınız bilmiyorum, Resistance'lar çalışmıyordu gibi bir durum var. Paragon'dan aldığınız Resistance puanları ya da itemlarınızın üstünde bulduğunuz Resistance'ların hiçbir işlevi yoktu arkadaşlar. Bundan sonradan bir düzelttik dediler. Başkaları çıktı, yok işte düzeltmediler. Ahanda kanıtı falan filan dedi böyle. Orada bir hengame döndü, bir şeyler oldu falan filan. Ama ben Vessel of Hatred'ı oynarken Resistance'larla alakalı herhangi bir sıkıntı görmedim arkadaşlar. Bunu düzeltmişler. Abi çok saçmaydı ya. Ya oyunun matematiği yanlıştı, anlıyor musunuz? Yani hani bir yerden sonra bütün o gördüğünüz şeylerin arkasında falan sayılar vardır ya. O sayılarda yanlışlık oluyordu. Böyle bir saçmalık vardı yani. Onu da düzeltmişler. Aferin Blizzard'a. Bunların dışında ana oyun çıktığında işte oyunun pacinginde, daha doğrusu temposunda bana öyle geliyordu en azından. Diğer action RPG'lerle karşılaştırdığımda da öyle geliyordu. Temposunda bir düşüklük vardı arkadaşlar. Böyle bir yavaş ilerliyordu. Bir de zaten oyun sizi sürekli işte bak çantan doldu, hadi git vendor'a, bak o da oldu, hadi şuraya git falan. Oradan oraya koşarak gitmen gerekiyor falan gibi. Sizi böyle çakallıklarla falan yavaşlatmaya çalışıyordu. Bütün bunların her birini törpülemişler ve bunların çoğundan kurtulmuş bir şekilde Vessel of Hatred'ı da çıkarmışlar. Benim oyunla, daha doğrusu ek paketle alakalı yani temelde aslında iki tane şikayetim var arkadaşlar. Bir tanesi yetenek ağacı ile ilgili. Ki o yetenek ağacı ile ilgili olan şikayetim de Last Epoch'u gördükten sonra. Ya Last Epoch'u da boş verdim. Path of Exile'ın bile daha böyle komplike bir yetenek ağacı sistemi vardı. Yani farklı yetenekleri işte farklı support skill'lerle destekleyebiliyordunuz. Last Epoch'ta bambaşka, yani Fireball'u alıp onu Ice Bolt'a çevirip onu tepeden yağar şekilde falan getirebiliyordunuz. Çünkü her skill'in bir kendi ağacı vardı falan. Bunların yanında Diablo 4'ün hala daha devam ediyor zaten. Bu yetenek ağacı çok basit kaçıyor. Zaten bir tane skill alıyorsunuz. Ona iki tane pasiften bir tanesini verebiliyorsunuz. Seçmeniz gerekiyor. Ya bunlar da böyle işte biri %20 arttırıyor direkt damage'ını. Öbürü de ignite olan yaratıklara, böyle alev almış yaratıklara %30 arttırıyor. Yani bir heyecanı yok, bir değişikliği yok. Böyle ya madem bu kadar az seçeneğimiz var, ben isterdim ki hakikaten skill'in şekli değişsin. Kullanım yöntemi değişsin isterdim. Öyle bir şey yapmamışlar. Onun için böyle bir skill rework yapmaları gerekiyor. Yapacaklarını da zannetmiyorum. Çünkü Blizzard bu oyunu çıkartırken zaten böyle hepten casual oyunculara yönelik çıkarttı. Öyle Path of Exile'daki gibi böyle kaptırayım, günlerimi vereyim falan tarzı insanlara değil de işte işten geldikten sonra iki oynayayım sinirimi atayım kafasındaki insanlar için çıkardılar. O yüzden skill ağacını da değiştirmeyeceklerdir. Bir diğer sıkıntım da dedim ya, dungeonların mantığı değişmiş. Dungeonlarla pit, daha doğrusu yer değiştirmiş birazcık, öyle bir durum oluşmuş. Ya dungeonlar biraz manasız kalmış. Tamam, Masterworking önemli bir şey. Onun için buraya gidiyorsun ama ya ben ne istiyorum biliyor musunuz? Last Epoch'taki Monolith sistemini belki görmüşsünüzdür ya da Path of Exile'daki Atlas mapping muhabbetini. Şunu istiyorum. Ben her gün girip aynı şeyleri yapıyor da olsam, yani farklı haritalara gireceğim. Random generate haritalara gireceğim belki. Ama böyle kaptırıp gidebileceğim ve sonunda anlamlı bir şey elde edebileceğim bir harita temizleme sistemi istiyorum Diablo 4 için. Buna dair herhangi bir muhabbet
paket yok. Geçtiğimiz sezonlarında, oyunun ek paket öncesindeki sezonlarında genelde bosslara odaklanmaya çalıştılar. Bunu da tam beceremediler ama yani harita bu mapping muhabbetini ya da monolith muhabbetini Diablo 4'e entegre ederler mi? Zannetmiyorum. Sonuç olarak arkadaşlar ben Diablo 4'ü bayağı 2-3 sezon yanlış hatırlamıyorsam oynadım. Çok nefret ettiğim tarafları vardı. Çok yani hani oyunu oynamak istemedim ama her yeni sezon çıktığında da oynadım. Ve en başında da dediğim gibi videonun bir Diablo klasiği olarak ek paketi çıktıktan sonra Diablo olması gerektiği halini aldı. Şimdi diyebilirsiniz ki bre Blizzard, bre manyaklar. Neden böyle bir şey yaptınız abi? Neden bunu başta yapmanız? İşte büyük firmaların klasik muhabbetleri, oyunları bitmeden çıkarma durumu. Biz beta tester olarak kullanma durumu ya da. Ya sonuç olarak Diablo 4 şu an oynanılabilir, yani o ultimate haline gelmiş durumda arkadaşlar. Çok pahalı olduğu için zaten öyle rahat öneremiyorum ama eğer paranız var ise sevgili dostlar ve Diablo serisini Diablo 4'de sevdiyseniz en azından sonraki sezonlarda gelen halini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz paranız varsa arkadaşlar. Tekrar edeyim de. Şöyle bir şey diyebilirim mesela. Diablo 4'ü ilk çıktığında sevdiyseniz olabilir. Siz de sevmeyeceğim. Tabii ki de sevebilirsiniz. Eğer öyle bir durumunuz varsa ek paketteki halini pek sevmeyebilirsiniz. Biraz böyle Diablo 3'e kaymış durumda çünkü. Diablo 3'ün o Prime dönemlerindeki halinde şu an. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Diablo şu anda sizin Action RPG fanlarının özellikle o bir cycle'ı vardır yani. Her yeni sezonda işte Path of Exile'ın sezonu başlar, ona geçer. Onu bir ay oynar, diğerine geçer. Bir ay oynar, diğerine geçer. Diablo 4'ü gönül rahatlığıyla oraya o cycle'ın içerisine ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bye.